Efendim iyi akşamlar. Yeni bir yine empatiye hoş geldiniz. Bütün konuklarımız özeldir. Çok sevdiğimiz, önemsediğimiz, beğendiğimiz, dinlemek istediğimiz dostlarımızı davet ediyoruz empatiye. Ama bu akşam bütün stüdyo için kaçınılmaz çok özel bir misafirimiz var. Türk futbolunun efsane isimlerinden biriyle birlikteyiz. Galatasaray'ın ve milli takımın büyük ismi. Ona sadece bir teknik direktör falan da diyemiyoruz. O Türkiye futboluna adını kazımış, sayısız başarıyla iz bırakmış bir lider. Sahadaki gücünü ve mücadelesini kendi hayatına da yaymış bir isim. Gençlere umut olmuş, örnek olmuş, ilham olmuş. Türkiye'de futbola birçok isim kazandırmış bir isim. Bir baba, bir dede, eş, dost, arkadaş, futbolcu, kaptan, teknik direktör, hoca, imparator Fatih Terim. Hoş geldin. Başır işten sonra Ya hoş bulduk. nasıl sayacağız? Evet. Senin eksik de kalmıştır zaten. Hoş bulduk. Yani. Çok teşekkür ederim. Eksiğimiz varsa bizi affet. Aklımızdan Eksiği ben çok şey... tamamlarım. Öyle mi? Evet. Bak hiç alttan alma da yok. Eksiği ben zamanı gelince tamamlarım. Nasılsın, neler yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Ailemle ve futbolla vakit geçiriyorum. Bodrum Fatih'i. Bodrum'da, evet. İstanbul'a gelip gidiyorum. Dostlarımla. Çiçeklerinle. Evet. Çok bahçeci olduğunu biliyoruz. Bahçemle, bitkilerimle. Denizci olduğunu Evet. biliyoruz. Denizle Allah'a şükür haşır neşirim ve bildiğin gibi işte değişik ülkelerde de faaliyetlerimiz sürüyor. Hayırlısı Allah'tan bakalım ama çok şükür iyiyim, mutluyum. Biz topluluk önünde Fatih Hoca'ya sen demiyoruz, siz diyoruz ama bizim programın formatı gereği kendisinden izin istedim. Sizin huzurunuzda da sen diyeceğim kendisine onun izniyle. Renkler sana ne ifade ediyor hocam? Sen hangi renksin? Hayatımın en büyük rengi sarı kırmızı. Ama normal renkleri söylediğin zaman yeşille mavi ayırıyorum. Çok güzel. Vefa nedir hocam? Vefa hayattaki en önemli duygulardan bir tanesidir. Olması gerek. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı var herhalde oradan çıkma. Son zamanlarda bunun her ne kadar unuttuysak veya çok halel getirdiysek de ama vefa yani bir şeyi unutmamak bence çok önemli bir şey. Hı. Yani son zamanlarda halel getirsek de deyince onun cevabını vermiş oldun ama galiba herkes de olmuyor değil mi? Olmuyor. Ve hatta insanlar kendi arasında bazen biz de ya ben şunun gibi olsam 100 sene yaşarım gibi. Hani vurdum duymaz. Ya biz bunları yapmıştık ama adam oralı bile değil. Gamsız veyahut birçok kelime söylenebilir onunla ilgili. Ama en önemlilerden bir tanesi umursamaz herhalde. Evet, güzel. Peki şöhret desem ne dersin? Şöhret varlığı önemli ama bazen yokluğu da önemli. Pozitif anlamda mı, negatif anlamda? Pozitif anlamda yani herhangi bir yaşam alanı bırakılmadığı zaman zorlukları var diyorsun. Zorlukları var demek istiyorum. Yoksa bugün herkes şöhret olmak ister. Şükür de etmek gerekir olduğumuz için. Ayrıcalıklı insan gibi muamele görürsünüz. Herkes size saygı duyar ama bazen de bunun tam karşıtı vardır. Onlarla da başa çıkmak gerekir. O zaman şöyle sorayım. Şöhretin birisini ziyan etme ihtimali var mıdır? %100. %100. Bir tık açar mısın? Açayım. Şimdi biz ona son zamanlarda Zeus sendromu diyoruz. Değil mi? Tabii. Hatırladığım kadarıyla en azından psikolojide öyle. Evet. Zaman zaman hepimiz bu sendroma da uğradık. Eğer işin bu kısmını iyi yönetemezsiniz ki benim hayatımda çok kullandığım bir cümle vardır. Özellikle bunda idare etmemek gerekir, yönetmek gerekir. Sizi tepetaklak edebilir, ömür boyunca da pişman edebilir. Tabii. Çünkü idare etmekle yönetmek arasında da çok ciddi bir fark var. Çok idare etmek hani idare-i maslahat gibi biraz. Zaten mesela o cümleyi de bazı yerlerde değiştirmek lazım. İdareci. Yani idare eden demek. Vaziyet eden. Dolayısıyla yönetmek gerekir. O yüzden şöhreti doğal yaşamak bence
tehlikelerden koruyabilir. Bir de bir marifet de içeriyor o işi. O marifet onu yapıyor. %100 yönetmek Herkes dedim zaten yönetemiyor işte. çünkü. Çünkü herkes şöhret olmaz. Şimdi eğer bir şey yapmışsanız bir şeysiniz. Ama hiçbir şey yapmamışsanız hiçbir şeysiniz. Şimdi hiçbir şey olup Şöhret olan da var. şöhret olduğun zaman o zaman O bela. yani demek ki altı doldurmadığın sürece sıkıntı. Bir lanete de dönüşebilir. Sıkıntı demektir. Doğru. Peki. Ölümsüzlük ne anlama gelir? Yani bunu tabii şey anlamda. Mecazi söylüyorum. anlamda Tabii, ölümsüzlük herhalde yaptığın işlerin, yaptığın güzelliklerin, yaptığın önemli ortaya koyduğun faydaların Evet. öldükten sonra da anılması manasına geliyor herhalde. Evet. Kalıcılık da böyle bir şey herhalde. Kalıcılık böyle bir şey. Peki. Harika cevaplar. Hoşça kal. İyi günler. Kendine iyi Görüşürüz bak. inşallah. Görüşürüz. Siz de Yakında kendinize iyi bakın. görüşürüz. Görüşürüz.